Bölüm 5. Fal okları. İslam tarihi boyunca özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Siyer-i Nebisini okuyanlar bilirler ki Mekke müşrikleri döneminde fal okları diye bir kavram var. Kabe'nin etrafında putların civarında böyle belli adette fal oklarını tutuyorlar. Bunların uçları aşağıya doğru bakık. Bunlardan bir tanesini çekiyorsunuz, bir yere doğru atıyorsunuz. Attığınız şeyi tutturabilirseniz veya bazıları daha eski dönemlerde sadece renklerinden kırmızı, mavi, yeşil, beyaz olarak kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz olarak belirlenmişti. Bunlardan çektiklerinizde sizin için bir değeri var. Olur, olmaz vesaire diye. Şimdi fal okları meselesinde temel olarak şöyle bir ilke vardı. Tanrılar ne istiyor diye bir anlayış söz konusuydu. Yani Mekke müşrikleri döneminde tanrıların insanlardan istemiş olduğu şeyi bilmemiz için fal okları önemli bir nüanstı. Eğer fal oklarında çıkan şey Tanrı tarafından belirtilmiş olarak insana emredilmişse insanlar buna göre yönelimlerini belirliyorlardı. Dolayısıyla fal okları kesin bir şirk aracı olarak karşımıza çıkmıştı. Yani Allah-u Zülcelal'in takdiri ilahisinin haricinde fal okları üzerinden insanların hayatlarını yönlendiren tanrıların varlığına inanıyordu. İşte bu şirk aracı aynı zamanda bir başka problemi doğurmuştu. O da şans. Şans, tarih boyunca insanların Tanrı'nın olması ya da olmaması durumunda fark etmez, İnsan hayatının tamamen tesadüfler üzerine süre geldiğini, eğer Tanrı varsa bu tesadüfleri o seçtiğini, eğer yoksa bu tesadüflerin insan eliyle gerçekleştirilmiş olduğu inancına sahiptiler. Dolayısıyla şans dediğimiz mesele İslam'da şirk aracı olarak fal oklarının varlığından beri var olan bir esastı. Ve şansın varlığı her zaman tartışıldı. Şimdi gelin beraberce bir matematik denemesi yapalım. Elimizdeki kalemleri kullanarak. Mavi kalemimiz olsun, yeşil kalemimiz olsun, mor kalemimiz olsun. Şimdi matematikçiler özellikle bu konuda olasılık hesaplarında şöyle bir deney yapıyorlar. Ve diyorlar ki bu elimde tutmuş olduğum 3 kalemi 10 kişiye sorarsam bu 10 kişiden en az 3 kişinin bu mavi kalemi seçme olasılığı nedir? Ancak 10 kişinin bunları seçerken bir de bakıyorsunuz ki hiçbir zaman matematikçilerin beyan ettiği gibi 3'te 1, 3'te 1, 3'te 1 ihtimalle bunlar seçilmiyor. Yani doğada matematikçilerin de bildiği üzere şans diye bir şey yok. Ve aynı şekilde bu sonradan istatistik biliminde frekans devinimi olarak karşımıza geliyor. Bir olayın görülme sıklığıyla şansın varlığının kanıtlanmaya çalışılması. Dolayısıyla biz buraya çok önemli matematiksel bir ifade yazmamız gerekiyor. O da şu. Matematikte olasılık yoktur. Matematikte olasılık yoksa doğada da olasılık yoktur. Olasılığın varlığı iddiası öncelikle şans mekanizmasına, bu da şirk aracına, bu da en baştaki fal oklarına bizi geri götürür. İşte Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah-u Zülcelal'in sünnet-i seniyede Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam bize emrettiği üzerine fal oklarından başlayan süreçte şans oyunlarının yasaklanmasının en temelinde var olan esas bizi şirke götürdüğü içindir. Yani tabiri caizse şunu söylüyoruz. Ya Rabbi sen yeryüzünde her şeyi şans ve olasılık üzerine yarattın. Bir şeylerin bir şey olabilmesi tamamen tesadüf. Eğer tesadüfler varsa senin bu dünyada bize emrettiğin bir hayat biçimi ve daha doğrusu ve ne yazık ki kaderi ilahi yok. Kaderi ilahi olmadığı için de biz kendi şansımızı kendi elimizde oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla bugün çokça tartışılan bir mevzu olan Milli Piyango üzerinden yapılan tartışmaların temel matematiği işte bunun üzerindedir. Yani Milli Piyango matematiksel olarak Tanrı'nın yani bizim için Allah-u Zülcelal'in varlığını reddetme üzerine bir şirk aracı olduğundan dolayı
haramdır. Gelelim günümüz hayatına. En komik olan şey milli olan bir değer olarak bunun ifade ediliyor olması. İslam dünyasında sadece Türk coğrafyası içerisinde milli piyango olasılığı oldukça yaygın. Bu yaygınlık daha önce Tayyare Cemiyeti ile başlıyor, sonra millileştiriliyor. Peki bu kadar milli bir piyangonun aslında bir şirk aracı olduğunu düzgün anlatılabilseydi insanımız buna yeltenir miydi? Elbette ki şüphesiz ki hayır. Bugün insanları genellikle milli piyangonun haram olma sürecini biraz daha farklı bir gözle, farklı bir bakış açısıyla anlattığımız için doğru bir şekilde insanlar bunu algılayamadığından milli piyango almanın aslında çok da problem teşkil etmeyeceğini ifade ediyorlar. Ama hakikat piyangonun kendisi bir şirk aracıdır. Neyse biz dönelim şimdi milli olup olmadığına. Tarihimiz boyunca milli piyango ne yazık ki özellikle 40'lı yıllarla beraber bizim hayatımıza sevdirilme çabasına girilmiş. Birkaç komikleri göstermek istiyorum size. 1945 yılı çekilişinde, yılbaşı çekilişinde kullanılan güzelim bir bebek. Bugünlerde kullanılsa bayağı olay olur ama tek partili dönemin iktidarda olduğu dönemlerde çocuk bu kumarın içerisinde, bu şirkin aracılığında kullanılması hiç de ayıp değildi. İnsanımız bir para bekliyordu. Kapının ağzındaydı, camın ucundaydı. Yıl 1948, tam bilet 5 lirayken anne ve evladı babasının içeriye getireceği artık o tarihte hangi değer konulmuşsa onu bekliyordu. 1952 yılına geldiğimiz zaman çıplak bir bebek, Kova burcuna ait olan bir bebek kullanılmıştı. Yani geçmişten beri bahsettiğimiz fal oklarının varlığını işaret ve deliller hiç de öyle ucuz değil. Neyse bunlar birer örnek olarak hani sizin tabirinizde nostalji olarak gösterdim. Ama şimdi gelecek olan gerçekten müthiş. Gerçekten müthiş. Evet, koskoca mutasavvıf Mevlana Hazretleri 1975 yılının milli piyangosunda bir bilet unsuru olmuştu. Tam da Cenab-ı Hakk'ı tefekkür ederken Allah'ı reddetmeye kapı aralayan bir biletin üzerinde vardı. Arkasında da semazenler Allah-u Zülcelal'le zikrediyorlardı. Bu durumdan biraz utanmış ve biraz da Avrupa medeniyetine dönmemiz lazımdır demiş olacaklar ki 1987 yılına geldiğimizde bu sefer kardan adam figürüne geri döndük. Ama içinde siz biraz baskı kalitesi düşük olduğu için göremiyorsunuz ama Hristiyanların haçlarıyla süslenmiş olan bir piyango bileti tam da karşımızdaydı. İşin en komik yanı ise 1992 yılında yaşlı bir teyze figürüyle önümüze gelen biletti. Evet, bu yarım biletin üzerindeki yaşlı teyze bu saatten sonra çıkacak biletin parasıyla ne yapacak? O işin bir başka sorusu. Yani hakikat o ki bize şirke giden yolları sevdirmek isteyenler milli kelimesini kullanmaktan hiç çekinmediler. O zaman şunu hatırlatalım. Milli piyango milli değildir. Piyango ise şirke açılan bir kapıdır. Hem milli olmayan hem de manevi olan hakikatten bizi uğraştıran bir şeyi hala almayı yeltendiniz ve yanlışlıkla aldıysanız yırtmanızı tavsiye ederiz. Hadi kalın sağlıcakla.